Bunu ben de yapıyordum. Mesela diyorsun ki ya abicim sen o turist kafasıyla gitmişsin bir tur satın almışsın o kadar paraya ben Did you really start without me? zamanında bu cümleyi ben de kullandım. No, I thought I put the CD in until you... Oh. Hem benimle kavga ediyor hem The beni remote itiyor sonra böyle isn't yapıyor working bana. correctly. Why is everything in our lives left halfway? At least I'm able to mute it. It's not major spoiler, let's change the batteries. Did you design these too? I'm literally watching my future like it's a TV series. You know we love the details. Yeah, I know. It's so cool. I suggest you restart the CD before you get any more spoilers. It's not working. I think it's stuck. That's it. We are ready to go. I want to say something before we start. In the first episode, I wanted to hide my surprise. Then I thought, what's the point? It's just us, right? And I'm living in Bali, going to Vietnam. Yes. Even this is shocking enough for me. And I'm a videographer. I do my job and earning my living by traveling through countries. In the episodes we are watching, True. What do you mean? How is it now? let's go step by step. Don't jump ahead. Okay, I'm calm. Let's start. When we were kids, on the days we would set off on a new adventure, we would wake up early, before anyone even had to call us. We rub our eyes and get ready for the journey with excitement. Now, those moments have been replaced by duties and responsibilities. But fortunately, I had a job that woke me up early every morning and kept that spark of excitement alive. Saat 10'da otelden çıkacağız. Otelden çıkmadan önce de bir kahvaltı yaparım diye düşünüyorum. Aynı zamanda yapmam gereken editleri de yapayım ki bugün çünkü edit yapmaya fırsatım olmayacak. Gün içerisinde hareketli olacağımız için. O yüzden sabah en azından birkaç saat çalışabileyim ki zamanı iyi değerlendirebileyim. Sonra içim rahat etsin. Videographer hayatı. Zamanı lehime kullanmam lazım. Daha sonra pişman olmamak için. Evet, turun ilk gününden sevgiler, saygılar. Mason hapishanesine geldik şimdi. Buradan başlıyor turumuz. Şimdi içeri girdik. Ağaçtan çekimlere başladım ben. Göğsümde. Kamera bir elimde, Osmo bir elimde, iPhone 16 Pro Max. Hadi bakalım, elimden geldiğince arka planı göstermeye çalışacağım. Try to escape from the seal here, you know? So Okay. here, five of them can escape through the under the water, okay? Okay. And the others still arrested. Üzgünüm ama hem çekime odaklanmak hem de kendi çekimimi yapmak çok zor. O yüzden ara ara devam edeceğim. Bir orayı çekeceğim, bir kendimi çekeceğim. Buna odaklanırsam asıl yakalamam gereken işimdeki detayları kaçırabilirim. Ama denedim. Denemedim de. Did we give up on the very first day? You are reacting too fast. We are trying, we are putting in effort. This whole thing is new to us. Let's just hope we don't end up disappointed. Wait, do you really think I brought you here from 7 years ago to disappoint you? Look at you, getting pessimistic
right from the start. Ooh, my ability to throw shade has definitely improved in 7 years. Well, I'm curious about something else. You toured the place. From the visuals, I have no idea where this is, what you saw, and how you felt there. My goal isn't just to show the places we toured. It's to let you witness the behind the scenes events and the moments where my personal thought reflect on camera. And if you are really curious about the places we have visited, go to Hayta Yollarda channel. You can enjoy watching those videos with much more detail we made for that channel sometime. You made those videos too. Yes, I also made a documentary style video specifically for this prison. We took a look at Vietnamese history in that one. I will definitely check them out after this episode. Now I'm curious about the videos you have made. Denedim. Hoş geldiniz aramıza. This one is the green sticky rice we call bánh cốm, you know? Bánh cốm. Yeah, bánh cốm. So it is very famous here in our Siem Reap, Hanoi, you know? So that's why when we eating sticky rice, Sticky rice, yeah. and drink with tea. It is Tea. very with, nice. With tea. Yeah, green With tea. this. Yes. Yeah, nice. Hanoi, famous dessert. Yes, it is. Yes. Come to try. Yeah. Hanoi'ye bunu denemeye gelin diyor. Şimdi Hanoi'nin merkezindeyiz. Hemen sol tarafımda, bu tarafta o ünlü merkezdeki katedral var. Hemen arkamda küçük bir kafeye yer bulduk, böyle direkt oturduk. Buranın yoğurtlu, yumurtalı, tuzlu kahveleri meşhur. Onu denemek için hem oturalım dedik, hem de bu kafelerde genelde çekirdek kültürü var. Çekirdeği yiyip böyle yerlere atıyorlar. Bol bol çekirdek tüketiyorlar kahvenin yanında. Biz de bunu deneyelim dedik. Tabii ben detaylar çekerken maalesef kendimi de çekemiyorum. O yüzden topluyorum detayları. Arada da hemen alıyorum mikrofonu, kamerayı elime, kendimi çekiyorum. Aynı anda çekemiyorum. Ne yapayım? Denedim. Bende de bir de bu huy var. İstediğim görseli elde edemeyince böyle birazcık mükemmelliyetçi huy var. Her şey güzel olsun istiyorum. O huyumu da yenmeye çalışıyorum. Olacak. 2, 1. Good morning, Vietnam! Aynı işlek caddede bulunan bir mağazaya girdik. Burada çeşit çeşit hediyelik eşya reyonları var. Böyle turumuza katılan misafirlerimiz Türkiye'den yanlarında getirdikleri listeleri var. Onlara bulmaya çalışıyorlar, onlara bakıyorlar. Ben de bir gezineyim dedim neler var diye. Benim buradan alabileceğim tek şey, benim ilgimi çeken chopstick. Ona alışmaya çalışıyorum. Efsane bir şapka bulmuşsun kendine. Evet, çok aldım yakışmış. Ben bunu. Aldım ben bunu. Yeni manitan. Turist mentalitesinde her zaman gezdiğin yerlerden böyle dönüşte bir hatıra ya da işte oraya gittim oradan şunu aldım mentalitesi var. Bunlar da anı biriktirmeye yönelik. Bu tarz şeylere zaman ayrılması da gerekir. Herkesin ilgi ve alakası farklı. Grup gezilerinde özellikle kimisi almak istemeyebilir. Almak isteyenlere de zaman ve alan yaratılmalı. Böyle güzel, keyifli. Şöyle bir de göstermek istiyorum. Şu sağ tarafta St. Joseph Katedrali var. Oradan bu tarafa doğru yürüdük. Şurada kahvemizi içtik, çekirdeklerimizi çitledik. Şimdi buradayız. Hediyelik eşya dükkanı burada. Buradan şu tarafa doğru devam edeceğiz. Nereye gidiyoruz dersen de birazdan o meşhur trenin böyle dibimizden geçtiği sokağa gidiyoruz. I always wanted people to see through my eyes. The life, the moments, the angles. I didn't know the way to do it. And I never even looked for it. But that day was a day I got closer to that desire without even realizing it. All I did was focus on doing the absolute best I could. Buraya basınca burada fan yapmış abimiz. Hop direkt böyle kendine çevirebiliyorsun. Düşünmüşler yani.
Abim düşünmüş. Bizim guide'ımız yanımızda. O bilgileri veriyor, bize ayarlıyor nereye gideceğimizi. Tur kafilemiz de arkada bu şekilde. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz tehlikeli bir hareket yapıyorum. İnşallah kameramı çalmazlar. En önde ben. Neden? Çünkü kameraman ben. Birazdan göreceksin. Koşturuyorum etrafta o videoları çekmek için. Guide'ımız eline verdim kamerayı. O da beni çekecek birazdan. Ben koşacağım etrafta. İşte böyle çekiliyor görüntüler. Ya thank you. I already taken it. Thank you. Birazdan bir şey deneyeceğim. Action kamerayı ağzıma alacağım. Öyle koşacağım. Güzel detaylar yakalamak için böyle fedakarlıklar yapmak lazım. Bu kısımları da olabildiğince göstermek lazım. Okay, I came. You know? Yeah. Here, it either when they change money, better come here. Okay. If because when they change in the hotel, maybe here the rate is lower. Okay, now. Hello. Bak böyle detaylara bayılıyorum bak şimdi. Detayları severim demiştim. Bak şimdi önümüzde ne var? Bu. Bak harika. Sinematik, mis, devam. Karşımızda İbrahim Ayta. Turun lideri, turun kurucusu. Ayta Yollarda Travel'da Vietnam'dayız. Kalitenin adresi. Herkesi bekliyoruz. Bak burası Vietnam'ın en ikonik yerlerinden bir tanesi. Bayağı kenara kadar geliyor. Bu kadar genişlikte bir tren. Buralar dolup taşacak kenarlar şimdi. Daha 2 saat var trenin gelmesine. Burada kenarda insanlar o trenin böyle 2 dakika içerisinde geçmesi için, onu izlemek için oturuyorlar. Burası sosyal medyayla ünlenmiş bir yer. Hanoi'ye yani Vietnam'ın başkentine gelip buraya görmeden giden ayıp ediyor. You didn't say that seriously, did you? No, I'm being ironic, but if I went to Hanoi for the first time, this is one of the beautiful spots I will want to see. Okay, I know I'm jumping from topic to topic, but something else caught my eye too. Those cinematic visuals you put in between, is there any purpose for doing that? Don't make me explain everything. I just trying to reflect the feeling I had while filming those moments. Whatever you feel is up to you. I didn't say anything bad. I think they're very sweet touches. Well done. Thanks.
Train Street'teyiz. Misafirlerimizle oturduk şimdi. Erken geldik. Neden erken geldik? Daha önceden tecrübe ettik, deneyimledik burayı. Trenin gelmesine yakın saatte geldiğinde burada oturacak yer bulamıyorsun. Bir de biz büyük bir grup olduğumuz için şu anda erken gelip hepimizin aynı yerde oturacağı bir rezervasyon yaptırmak daha mantıklı oldu. Ben bir de tren raylarının altına action kameraya koydum. Oradan da bir görsel almayı planlıyorum. İnşallah kameraya bir şey olmaz. Riske girdim biliyorum, evet, bakalım ne olacak. 120 is good. 120. 120. Yes, 250. 240. 250. 240. And look, cheese also take it. Okay? 3 pieces. Okay. Thank you. Cảm ơn. Take you. Come on. Cảm ơn. Come on. So angry. 3,000. Shop Ha? 60. No, no. Git sor oraya diyor. Orada daha pahalı diyor. Shop 60,000. Bak benimle kavga ediyor. Shop 60,000. Okay, Okay, okay. No, no. Sinirli ya. Bak be, beni dövüyor ya. Sinirli. Dur. Mau tối cho người ta mà. Hem benimle kavga ediyor hem beni itiyor, sonra böyle yapıyor bana. Sonra böyle yapıyor. Sıcak ondan sonra. Çok yakın değil mi? Bak şimdi tren ne kadar yakın bak. Bak bu kadar yakın. Elim dokunuyor şu an. Orada bu yavaş geçti ya. Kameram da orada bak. İnşallah çekiyor. Bakamadım da çekiyor mu çekmiyor mu diye. Bitti. Riske girdim ama değdi, çekmiş. Çekmiş, aldım görüntüyü, aldım, bakalım nasıl görünüyor, çok merak ediyorum. Böyle riskleri severim. Risk alacaksın ki güzel şeyler elde edebilesin. Turumuz devam ediyor. Aldık fotoğraflarımızı, videolarımızı. Bu ikonik sahneyi yaşadık hep beraber. Şimdi İbrahim Hayta ile beraber misafirlerimizi bırakıyoruz değil mi Hanoi merkezimize? Şimdi evet, çarşıya gidiyoruz. Bir 3 saatlik serbest zamanımız olacak. Orada herkes böyle alışveriş, hediyelik eşyalar, takı, kolye, küpe. Ondan sonra da Yunan restoranına gidiyoruz akşam, taverna. Who is Ibrahim? Your friend or the person you work with? Both actually. We met in Bali. He traveled the world and made content for years. He settled in Bali and opened a travel agency. He does organize tours to many Asian countries, just like what you see here. He needed an editor to keep up with YouTube, so we got together. I'm actually there to film his YouTube videos. There are videos from our previous scouting trips on his channel too. I enjoyed making them all. You can check them out. Watch in any language you want. Those dubs break me out. I put so much effort into them. I'm looking at the channel right now. You have made quite a few videos. I'm even saw the video of this day. Is that the one? Yeah, exactly. There are other days too. But it might be a spoiler if you watch them now. Watch the previous ones though. There are good videos. Oh, look at the follower count on Instagram. Well, he's a veteran content creator. He has a lot of fans. Followed. Let's continue. Şu kalabalığa bak.
Bak burada ışık yok, öncelik yok, hiçbir şey yok. Herkes dalıyor, geçmeye çalışıyor. Zaten herkesin eli kornada, hazır bekliyorlar, alışmışlar. Bir şey dikkat ettin mi bak, kasklara bak. Şapka gibi. Sadece göstermelik. Bu düşsen ne olacak, nasıl koruyacak, hiç. Biz şimdi otobüsümüz ileride bekliyor, o tarafa doğru yürüyeceğim. Ben çok yoruldum. Öyle, bak şimdi bir tane detay. Bak. Görüyor musun? Güneş nasıl vuruyor? Ablamın üzerine. Şimdi onu detayını çekeceğim. Bak, böyle şeyleri yakalamayı seviyorum bak. Bak. Hop, tam zamanında almışım çünkü güneş gitti, gördün mü? Bu arkamdakiler de sağ olsunlar. Bak, nazik insanlar. Çekim yaptığımı gördüler. Kameranın önüne atlamadılar. Hemen böyle bir 2 saniye beklediler ben çekeyim bitireyim diye. Öyle kafa selamıyla teşekkürler dedim, geçtim. Devam. Keşke sürekli böyle nazik insanlarla karşılaşsın. Xin chào. Bak merhaba dedim. Adamın dilinde söyledim bir de. Hiç umurunda olmadı. Adam belki neye kızdı, ne yaşıyor belki. Hiç bilemez. O yüzden yargılamayacaksın. Bizim guide'ımız sürekli yüzü gülüyor. Hello, Bak bu da Vietnamlı. What's your name, bro? my name is Lê Anh Văn. That's Lê Vietnamese Anh Văn. name. So here, please call me John. Yeah, John. I'm the Vietnamese guider. Yeah, local guide Guider, here. local Yes. guider. Yes. Yeah. Are you coming tomorrow with us? No, tomorrow here, the other guy will go with you. Thank you for Okay. coming today. Very happy and enjoy with you guys today. Yeah, Thank you very much. Saat 6'da buluşmak üzere serbest zaman verildi. Hanoi'nin yine göbeğindeyiz. Şimdi tek başıma birazcık dolaşacağım. Belki bir şeyler yakalarım. Belki yeni şeyler görürüm. Onlara kayda alırım. Ne zamandır tek başıma bilmediğim sokaklarda gezmiyordum. İhtiyacım var aslında ona. Bir şeyin peşinde gitmeden, herhangi bir acelem olmadan, istediğim yerde istediğim kadar durduğum, kimseye bir şey açıklamak zorunda kalmadığım anlar, kendimi bulduğum anlar, kendime birazcık daha yaklaştığım anlar. O yüzden bu anların değerini bilmek lazım. Kendimize daha çok bu tarz alanlar ve zamanlar yaratmamız lazım. Bakıyorum sokaklarda ilginç ne olabilir. Şöyle şu tarafa doğru yürüyorum. Bir şey aramadan, bir şey bulmayı umut etmeden sadece yürüyorum. Etrafa bakıyorum, insanlara bakıyorum. İnsanlar neye ilgi duyuyor ona bakıyorum. Sonra kendimce bir adamın yüzü asık gördüm mesela. Acaba ne yaşadı da suratı asık diye böyle bir 2 saniye beynimden geçiyor. Böylelikle kendi geçmişim ve geleceğimden uzaklaşmış oluyorum. Kendime eziyet çektirmemiş oluyorum. Böyle bir yol buldum kendime. Çünkü insan ya geçmişine takılı kaldığında ya da gelecek kaygısıyla kendini yok ediyor. Acı içerisinde kalıyor. Bundan uzaklaşmanın, anda kalmanın birçok yolu var. Ben de kendimce böyle bir yol buldum. Kendimi iyi hissediyorum. Ayrıca kendime bu şekilde başka bakış açıları da kazandırmış oluyorum. Isn't it boring just walking aimlessly like that? It's not aimless though. That's how most people think. We have become so used to making our lives complicated that we have forgotten the simple joy of just walking. I don't know how to describe the pleasure of walking through unknown streets just by looking around. I mean, you are actually right. We always think that if we are going to somewhere, it must have a purpose, and that deprives us of the joy of being on the road rather than just reaching the destination. Exactly. Wow. Bu tarz çok bisikletli görüyorum her tarafta. Çok tatlılar ya. En son böyle bir yürüyüşü Bangkok'ta yapmıştım. Bangkok sokaklarında. Çok keyifliydi yürümesi etrafı. O Bangkok sokaklarında böyle çektiğim anlık videolardan yaptığım bir edit de var, Reels de var. Instagram'da görebilirsin. Hop, ablam, abim nereye girdi? Bak sokağa bak, daracık. Karşıda tapınak gibi bir yer var. Her şeyi de çekmeyeyim. 8 saat olmasın video. Ya gezmek bu işte ya bence. Ya turist kafasını da anlıyorum. İnsanlar kendi hayatlarından oluşturdukları bir zaman dilimine birçok şeyi sıkıştırıp geri o rutinine geri dönen insanlara da anlıyorum. Gitmişken bari diyor ki daha önce oraları gezmiş olan insanların deneyimlerinden önerilerini garanti yaşamak istiyorlar yani. Ya git gör ama kendine de ayrı bir zaman ayır. Mesela sokaklara çık, böyle bir sokaklara gez. Bir nefes al. Bir bak. İnsanlarla tanış, konuş. Bu sokak hoşuma gitti, oradan gitmek istedim. Var mı bana engel? Yok. Geç abi karşıya. Hop. Hızlıca.
Thank you. Hoşuma gitti. Buradan devam. Gezgin kafasıyla turist kafası çok farklı. Gezgin olan insanda telaş yoktur. Gezgin olan insan anı yaşamak ister. Andan keyif alır. Böyle yürür, böyle hiç bilmediği bir sokakta böyle. O an ne karşısına çıkarsa der ki işte bu. İşte bu buranın kültürü der. Daha çok lokal insanlarla işi dışlı olmak ister. Onlarla konuşmak ister. Onların bakış açılarını yakalamak ister. Lokal lezzetleri, lokal mekanları görmek ister. Turistik değil. Turist insan da gider der ki benim 5 günüm var kardeşim. Bu 5 günde buranın en güzel yerlerini göreyim, garanti olsun. Sonra geri döneyim evime, hayatıma. İki bakış açısı da kendince haklıdır. Doğru yanlış diye bir şey yoktur. Bu tamamen deneyim meselesidir, tercih meselesidir. O yüzden bu bir savaş değil, bu bir kıyas değil. Ama ikisinin de farklı kafalarda olduğunu ben de daha yeni çözüyorum. Turist kafasıyla gezgin kafası aynı kafalar değil. Olamazlar da zaten. Mesela bir şey daha fark ettim daha yeni birkaç ay önce. Onu da paylaşayım. Turistlerin tercihini gezgin kafasıyla kıyaslamak yanlış. Gezginlerin tercihini turist kafasıyla kıyaslamak yanlış. Bunu ben de yapıyordum. Mesela diyorsun ki ya abicim sen o turist kafasıyla gitmişsin, bir tur satın almışsın. O kadar paraya ben Asya'yı gezerim. But it's true though. Couldn't you travel Asia for months with those thousands of dollars? Seeking luxury always makes you spend unnecessary extra money. It's matter of preference. And you will understand why it's preferred. Watch. Zamanında bu cümleyi ben de kullandım. Tamam da kardeşim o parayı veren insan senin gibi düşünmüyor. Diyor ki ben uğraşmak istemiyorum diyor. Benim yatacak yerim belli olsun, yıkanacak yerim belli olsun, yemek yiyeceğim yer belli olsun, göreceğim yer belli olsun. Bunlar ayarlansın. Ben uğraşmayayım, bir şey aramayayım. Bir sorunum olduğunda ben değil başkası çözsün. Benim yerime çözen olsun. Bu kafayla veriyor o parayı. Gezgin kafası abi bir sorun yaşadıysam ben çözeceğim. Benim sorunum o. Ya da o sorundan bir ders çıkartacağım. O benim deneyimim olacak. Bana katacak bir şeyler. Gezgin adam bu kafayla çıkıyor yola. Gerekirse yolda yatmayı göze alan adamdır gezgin adam. Gerekirse 10 gün boyunca duş almamayı göze alan adamdır gezgin adam. Yemek bulamamayı göze alan adamdır gezgin adam. O yüzden kıyaslar yanlış. Gezgin, turist. İkisinin deneyimi, bakış açısı, keyfi farklıdır. İkisini de yaşamış biri olarak söylüyorum. Ben bu kıyası doğru olmadığını çözecek kadar bu ikisini de deneyimledim. Bitti. Farklı bir fikri olan varsa ya da eklemek isteyen ya bir de böyle bir şey var demek isteyen biri olursa lütfen yorumlarda paylaşın. Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler tabii ki de olacaktır. Tek bir bakış açısıyla bu dünyayı çözmek mümkün değil. Bak şöyle tatlı bir sokaktayım. Şöyle göstereyim. Her yer bayrak. Hop. Şöyle kafelerle dolu ve her yerde kafe var. Şu yukarı çıkasım geldi. Oradan yürüyeceğim birazcık da. Söyleyeceğim. Ben yine aynı yere çıktım. Daha demin tren geçen yerdeyim. Bak buraya geldim ben. Trenin yanımızdan geçtiği kafelerin olduğu yere çıktım. Tren geçerken oturduğumuz yerde birazcık kıvrıldıktan sonra solda bir kafeleyim. Nereden çıkalım? Hiçbir fikrim yok. Tuvaletim geldi ya. Bir yere girmem lazım. Neyse çok konuşmuş gibi hissettim. Kendi kendime konuşuyormuşum gibi hissettim. Çoğu zaman da öyle yaparım zaten. Ama konuşurken de birilerine faydalı olmaya isteyen biriyim. Seneler bana öyle bir karakter kazandırdı. Şöyle gideyim ya. Eğitmen. Hello. Hello. Bak şimdi hemen yaşadığım bir şey anlatıyorum. Şu anda yaşadım. Şimdi kız bana el salladı. Küçücük ufacık bir kız. Belki 3 yaşında 4 yaşında. El salladı. Hello diye bağırdı. Ona baktık çok tatlı. Hemen çevirdim sen de gör diye. Kamerayı çevirir çevirmez annesi böyle kolundan şöyle yaptı. Tuttu böyle şey yaptı. Çocuğun suratı asıldı ya. Neden öyle bir şey yaptığını anlamadı muhtemelen. Ama çocuk bana bakmaya devam etti. Herhalde annesinin ya da işte neyse tepkisinden dolayı bana bakışı değişti mesela. Belli bir gerekçesi de olabilir de olmayabilir de. Ya çocuklara uyarmanın şekli çok farklı olmalı. Benim orada bir mesafem var bir. İkincisi herhangi bir fiziksel ya da sözlü bir yönelimim olmadı. Beden dilimde herhangi bir tetikleyici ya da tehlike uyandıracak bir olay olmadı. Buna rağmen sen çocuğu uyarıp çekersen çocuk kamerayı çevirdiğimde ona bunun bir tehlike olduğunu algılayacak bundan sonra. Yarın öbür gün bir fotoğraf çekildiğinde biriyle bunun kötü bir davranış olabileceğini de algılayabilir. Bu tarz şeyler küçük çocuklara yapıldığında
Çocuk bunların hepsinin böyle bağlantısını kurar ama bilinçli yapmaz bunu. O yüzden çocuklarla birlikte geçirdiğimiz zamanları çok ama çok dikkatli olmalıyız o zamanlarda. Benim bakış açım bu. Senin ağzından çıkan bir kelimen, bir mimiğin, herhangi bir davranışın, bir hareketin hepsi çocuk görüyor, anlıyor. Sakın çocuk anlamaz deme. Sen anlamıyorsun aslında. Onun çocuğa nasıl bir etki yaratacağını sen anlamıyorsun. Sen göz ardı ediyorsun. Ve yarın öbür gün birkaç sene sonra çocuk bir hareket yapıyor. Sen diyorsun ki bu çocuk bu hareketi niye yaptı? Sen de anlamıyorsun sonra. Ama gözden kaçırdığın bir şey var. Senin yüzünden. O çocuk senin aynan. Sevgili anne baba. Sen bir çocuğu suçlamadan önce geçmişe dönüp ne yaptığına bakacaksın. Suçlu çocuk diye bir şey yoktur. Çocuğun seçimlerini sen yönlendirirsin. Sen belirlersin. Çocuğun hareketini, karakterinin oluşmasına sen sebep olursun. Dikkatli olun ya. Çocukların yanında yaptığınız hareketleri, söylediğiniz sözlere dikkat edin. Now I feel like saying, how do you know about it without having kids yourself? You can say that. It's an expected reaction. But the point isn't playing parent. The point is absorbing how our own endless habit of judging reflects onto an innocent child. From my perspective as an educator, I'm simply seeing that reflection. Well, okay, but wouldn't someone say, are you the one to teach us how to treat our child? Let them say that. I'm not teaching anyone anything. I'm just reading the moment and choices made. Whoever wants to can take it and keep it. Whoever wants to say, get out of here. Again, it's a matter of preference. Alrighty then, if you say so. One is always so ready to defend themselves. But in a foreign street, walking step by step, those sharp walls crumple all on their own. And that true thought you hid deep inside, in a moment you least expect, just pours out into words. Bir şey değil mi? İçimde bir baba var. Bunu da ilk defa itiraf ediyorum. İçimde bir baba var. Ne demek bu? Baba olmaya hazır olduğumu hissediyorum. Herhangi bir eş adayım olmamasına rağmen kendimi bu konuda kişisel olarak geliştiriyorum. Çocuk bakımı, çocuk eğitimi, özel öğretim yöntemleri, beden eğitimi öğretmenliği okudum ben. Sadece mesleğimden kaynaklanmıyor. İçimde öyle biri var yani. Bazen kendimi baba olduğum zamanları hayal ederken buluyorum. Daha henüz baba olmadan o hayaller beni gülümsetiyorsa güzel bir duygu. Ve bu konuları da şu anda Vietnam sokaklarında yürürken anlatıyorum. Bu da ilginç. Gelecekteki çocuklarıma sesleniyorum. 32 yaşına çok az kaldı. Sizin gelişinize hazırım sevgili yavrularım. Sadece daha annenizi bulamadım. Ya da anneniz daha beni bulamadı. Bu kanal ne kanal oldu haberim yok. Gezgin kanalı mı, kişisel gelişim kanalı mı? Hepsi bir arada. Ne olacak? Bu yolculuk. Bu bir yolculuk. First of all, I'm asking this seriously. Being a father, we are quite serious. It hasn't even crossed my mind. The responsibility of a child? I can't even get my own life together yet. Yeah, that's normal. Those times are still far off for you. Let it flow. Don't dwell on it too much. Just being aware that the day you will be ready will come is enough. Okay, we are not on the same page about this, but I won't poke at it too much. Okay. Siz ne yapıyorsunuz? Ha? Genelde ben sizin gibileri kafeste görüyorum. Ha? Nasıl bakıyorsun yandan? Bak böyle şeyleri çok seviyorum bak. Mesela şöyle buradan çekebilirim mesela bak. Görüyor musun? Mesela birkaç saniye çektim. Baksana. Çok tatlı küçük kafeler. Bu arada fark ettin mi? Sadece belli başlı yerlerde trafik ışığı var. Bak çok uzakta belki görünmüyor şu anda. Böyle meydanlarda genelde trafik ışığı yok. Millet bodoslama dalıyor. Kimisi yol veriyor, kimisi yol vermiyor. Kim daha baskınsa o önce geçiyor. Bir kahve söyleyeyim de oturayım biraz ya. Wanted to stop for a moment to catch my breath. I was always expecting life to flow exactly
as I planned. But when I sat down on that little stool, my mind didn't stop where my body did. My thoughts wanted to find their voice, and I didn't hold myself back. Ice cappuccino söyledim. Böyle bir şey geldi. İçiyorum. Cappuccino ile alakası yok. Bayağı şekerli süt. Bunu neden anlatıyorum? Şimdi ben bunu kalkıp desem ki abicim bu cappuccino değil. Anlatmaya çalışsam. İngilizcesi olsa bile, anlaşabilsek bile çoğu zaman o enerjiye değmiyor. Benim istediğim olsun tatmini çok enerji alan bir şey. Hiç gerek yok. Şekerli süt mü? Şu anki anımı bozmasına izin vermiyorum. Diyorum ki tamam abi güzel. Böyle de içeriz. Problem yok. Bak bu bir tercih. İkisinin arasında tercih yapıyorum. Benim istediğimin olmasını sağlamak için harcayacağım enerji mi? Yoksa ufak bir memnuniyetsizlikle bunu içmeye devam edip anı bozmamak mı? İki tarafında enerjisini bozmamak mı? Hangisi daha kötü? Bu daha kötü. O zaman bu. Ve tercih yaptıktan sonra onu kurcalamaya gerek yok. Seçiminin arkasında dur. İç, bundan keyif almaya çalış. Yaşadığın şeylerin arkasında başkalarını sebep gösterme. Ben öyle yapıyorum. Yemin ederim daha mutlu bir hayat yaşıyorum. Eskisine nazaran daha mutlu. Eskiden hep başkalarına suçlardım. Derdim ki şu an bunu yaşıyorsan başkasının suçu. Senin kendini konumlandırdığın yerden ötürü o insanlar sana o şekilde yaklaşmayı uygun gördü. Öyle şeyler yapmayı uygun gördü. Benim bunu anlamam zaman aldı. Ama anlayınca işler daha da kolaylaştı. Hayat tam olarak bizim şekillendirdiğimiz gibi akıyor. İster kabul et, ister kabul etme. 6-7 yıl önce her şeyi ben bilirim diyordum. Mantıklı olan bu ya. Nasıl olur da yani bunu insanlar düşünemez ve bu şekilde yapmazlar diye her zaman sorgulardım. Anlamazdım insanların tercihlerini. Saçma gelirdi bana. Bildiğimi sandığım şeyleri, evet biliyorum ya deyip karşı tarafın bakış açısından kendimi mahrum bıraktığım zamanlar çok oldu mesela. I guess the person being mentioned here is me. It's not hard to see. Yes, but there is neither blame nor regret. You can't reach this perspective without passing through that road. So I'm doing the right thing? No. I didn't mean it like that. Everything you do, whether consciously or not, shapes your future. Okay. Let me explain. Right now, this is the character you have, right? But you could have stayed that way forever without even noticing, just like most people do. Over time, you stop focusing on the others and turn inward, turning that judgment back on yourself. That's where the change started. That was the right thing you did, not the other way around. I think this is getting a bit heavy for me. Sometimes I zone out and can't keep up. Even though you are me, there are so many things you need to experience to fully understand me. See, I actually understood that part. Good. Hold on it, don't let it go. Dinlemek çok önemli. İnsanları dinlemek çok önemli. Öyle yine konuştuk. Vietnam, Hanoi'den yemin ederim keyif aldım. Sohbet ettim ya. Vallahi. Seninle sohbet ediyorum şu anda. Kendi fikirlerini de yoruma yazabilirsin. Bana gönderilen bütün mesajları okuyorum. Boş mesajlar hariç. Şurada örnek geçeyim. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Zaman ayırmaya çalışıyorum. Çünkü her bir bakış açısı benim için değerli, önemli. Vallahi konuşasım var ama şimdi değil. Zamanla. Ama açılıyor. Konuşmacı kimliğim gelişiyor. Hep kamera arkasında yönlendiren taraftayım. Senelerdir. Kamera karşısında olmak çok farklı. İnsan kendini düzeltme ihtiyacı duyuyor. Düzgün konuşayım. İnsanlar beni daha iyi anlasın. Bu yoruyor biraz. Halbuki bir şey değiştirmeye gerek yok. Sen olacaksın. Olabildiğince ben olmaya çalışıyorum. Şu anda olduğu gibi. Kendi kendime konuşmaktan daha iyi ama şu anda yaptığım şey güzel hissettiriyor yani. Bir öneride bulunayım. İçerik üretici olmak zorunda değilsin. Kendini daha iyi tanımanı sağlayacak, seni sana daha çok yaklaştıracak bir şey önereceğim. Bir konu hakkındaki düşünceni kendini videoyu çekerek anlat. Paylaşmak zorunda değilsin. Kimseye göstermek zorunda değilsin. Karşında biri varmış gibi anlat, konuş. Dök için. Seni anlayacak ve yargılamayacak bir insana anlatır gibi anlat. Sonra kapat videoyu. Sonra izle kendini. O zaman göreceksin nerelere takılıyorsun, hangi düşünceler üzerinde fazladan duruyorsun, vücut dilin nasıl. Beğenmediğin birçok şeyi yakalayacaksın kendinde ya da beğendiğin birçok şeyi yakalayacaksın. Daha sonra kendini geliştirebiliyorsun. Kendi kendine yaptığın psikolojik bir test gibi.
hiç fark etmediğin bir şeyi yakalayabilirsin. Mesela ya bunun üzerine niye bu kadar durmuşum dediğinde lan bunun üzerine daha fazla konuşup dökmem gerekiyor. Demek ki içimde çok fazla tutmuşum bunu deyip bir tane daha video çek. Onu daha fazla anlat. Dök içine. Vallahi insan ne yapıyor? Karşılıklı konuşmaya geçtiğimizde insanların karşı tarafın dinleyici olmadığını bildiğimizden dolayı her an senin sözüne karşılık bir şey söyleyecekmiş gibi bir tedirginlikle, bir çekingenlikle sohbet etmeye başladığımızı farkında mısın artık? Ben bunu hissediyorum. Sonra bunu kendime çeviriyorum. Acaba ben de böyle mi hissettiriyorum karşıya diye. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Daha fazla dinleyici pozisyonda kalmaya çalışıyorum. Daha fazla yorum yapmamaya çalışıyorum. Kendimi böyle tutmaya çalışıyorum. Karşı taraftan beklediğim şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. We tried this once. Don't you remember? When? In the first year of university, back when I was giving drawing lessons at the Humor Society, I was curious about how I looked from the outside, so I recorded and watched myself. I didn't do it with this specific awareness back then, but it turned out exactly like what you are saying here. I caught so many things about myself, both things I liked and things I didn't, that I had never noticed before. Yes. It just flashed my mind as you explained it. Oh man, such a great memory. It fits perfectly here. It's definitely a practice that has absolutely no downside and is guaranteed to be beneficial, right? I completely agree. Senin dilini bilmeyen bir şehirde olmanın güzelliklerinden bir tanesi abi. Ben şu an, bak şu konuşmayı yemin ederim Türkiye'de yapamazdım biliyor musun? Öyle bir cesaretim olmazdı yani. Yapamazdım. Rahatsız olurdum, çekinirdim, sağa sola bakardım. Beni dinleyen var mı? Beni yargılayan var mı söylediklerimden dolayı? Bakışları kesinlikle yakalardım. Rahatsız olurdum yani. Ama şu anda kimsenin umurunda değil. Yani belki bir iki tane denk gelirse o da Türk geçer. O da benim bir cümlemi duyar. Umurunda olmaz, geçer gider. Bunu seviyorum, bu hissi seviyorum. Gezmek de rahat. İçerik üretmek de daha rahat. Kendin olmak daha rahat. Bak ha, bu doğru olan şey. Yabancı bir ülkede kendin olmak daha rahat. O yüzden gezin. Mümkün oldukça gezin. Ben senelerdir neden çıkmamışım, neden korkmuşum da dışarı çıkmamışım? Yanarım, o senelere yanarım ama önemli değil. Neden? Çünkü şu anki karakterimin oluşmasına sebebiyet verdi oradaki yaşadıklarım, Türkiye'de geçirdiğim süreç. Önerim şu, dinlersin, dinlemezsin. Tercih senin. Gerçekten kendini bulmak istiyorsan çıkman lazım. Bulunduğun şehirden en azından çık. Yani en azından oradan çık yani. Seni tanımayan bir yerlere gitmen lazım kardeşim. Herhangi bir ülkede, dilini bilmediğin bir ülkede kaybolmak. Sokaklarında kaybolmak. Bu hissi anlatmak çok zor. Ancak yaşayarak anlayabilirsin. Dene bir gün. Böyle bir deneyimi olan varsa bu videoyu izleyenler arasında lütfen yoruma yazın. Bu videoyu izleyenlerin bu hissi anlamasına yardımcı olun. Bana yardımcı olun yani. Ben anlatamıyorum. Yeterli kelime bulamıyorum bu hissi anlatacak. Belki siz bulursunuz ve siz bana yardımcı olursunuz. Yaşayanlar olarak farklı bir ülkenin, farklı bir kültürün sokaklarında kaybolmanın nasıl bir his olduğunu, başka bakış açılarından faydalanmayı çok severim. Konuşacak çok şey var. Ama şimdilik bu kadar yeter. Şimdi bu köşe çok ünlüymüş. Noodle ve çorbasıyla ünlü. Bir önceki geldiğimizde de buradan geçtik. Ama bir türlü burayı deneyemedik. Çünkü çok kalabalık, çok fazla sıra var. Ünlü, okey anladık da yani hiçbir ün bana bu sırayı bekletemez yani. Ben orada harcayacağım zamanla şurada birazcık daha yürürüm, 10 dakika daha yürürüm. Çok farklı deneyimler yaşarım. O noodle'ı yemesem de olur. O insanların ünlü dediği noodle'ı ya da çorbayı içmesem de olur yani. Evet, saat 6'ya geliyor. Grupla tekrardan buluşacağız ve yemeğe gideceğiz. Bakalım. Arka planı çekmeye çalışıyorum. Görüyorsun, koşturuyorum. Oradan oraya, bisikletlerin yanından uçar hızla geçiyorum. Sırf fazladan detay yakalayabilmek için. Sırf videonun seyir zevki fazla olsun diye elimden geleni yapıyorum.
Ben içerik üretici olmadığım zamanlarda bile videodaki emeği görüp videoya bir beğeni atıyordum. Beğeni atmak bana bir şey kaybettirmiyordu. Ama içerik üreticiye çok şey katıyor. O yüzden bir içerik üreticisinin izleyiciden beğeni istemesi gayet normal. Beklediği destek sadece bu oluyor. Bak geldik. Nereye geldik? Hoppa, buraya geldik. Oo, ışıkları açmışlar. Hanoi'nin merkezindeyiz şu anda. Evet, grubu bulayım bakayım, grup nerede? Evet, tam 45 geçe buluşacağız demişti. Ben de 44.30'da geldim. Güzel ha? Vallahi güzel. Dur birazcık telefondan detay alayım. Look. This side not safety. You dead. À, có cái lỗ Yeah. không che được hai cái bên mặt này. Ya. Bunun aynısı, daha serti. Buralar bomboş. Videoyu alınca ablam utandı. Hiç konuşmak istemedi. Bir de İngilizceleri yok ya, hiç konuşmuyorlar ya. Vietnamlılar hiç konuşmuyorlar. Tomorrow you take a tour going to Halong Bay. I wish you have the wonderful trip there, and please take care. And I hope next time you have more chance come back to Vietnam, and I have chance to take care of you again. Thank you very much. Ercan Bey. Telefon. Allah! Yaz dostum. Haydi! Bir Barış Manço daha. When the endless noise of the streets falls silent, when the foreign faces are left behind, you think the day is over. But when I shut that door and stand alone with the mirror, I realize just a little bit, the real journey is only just beginning. Gün bitti mi sandın? Yanılıyorsun. Odam bu şekilde. Hemen gelir gelmez çantamı boşalttım. Şarja taktım. Ekipmanlarımı. Birazdan bütün görselleri bilgisayarıma alıp organize edeceğim. Sanırım bir saatte bitirebilirim. Yarın sabah 7'de yolculuk. Halong Bay'e gidiyoruz. Bugün hem fiziksel hem mental yoruldum. Kolay görünebilir ama yapmadan bilemezsin. Kıyas yapmaya yine gerek yok. Her mesleğin kendine göre zorluğu var. Bunu da kanıtlamaya niyetim yok. Şöyle kamerayı tuttuğunda tek başımayım ya bir de. İnsanın konuştukça konuşası geliyor. Belki bugün sadece kendi kendime konuştuğum 1,5 saat, 2 saat video çekmişimdir sadece. Bir de böyle durup içimden konuştuğum, düşündüğümde bir saat vardır. Bir saat, yarım saat vardır. Bunların hepsi sadece buradaki hafızada değil, aynı zamanda burada da yer kaplıyor. Bunları boşaltmak lazım. Eminim sen de öylesin. Eminim. O yüzden yorumlarda buluşalım. İçimizdekileri dökelim. Paylaşalım. Paylaştıkça rahatlayalım. Evet, bence öyle. It was a packed day, both physically and mentally. You run through streets of Vietnam. You walked, talked, poured your heart out, handled all your responsibility, and on top of that, you filmed the behind the scenes stuff. If someone had come and told me you will be doing all this in the future, I would say, man, are you out of your mind? I don't want to dampen your excitement, but there is so much more you are going to witness. We have got nothing but the time, right? I'm not going anywhere. I'm here until you say it's over. Good. Well, I made a promise in the first episode, you remember? What was that? We were going to look at the comments that came in. Oh yes, let's do it. Let's go.
Ah, look, this is a really beautiful comment. All of these people have pure hearts. They are beautiful people. You mean the feelers? Ah, good catch, exactly. From now on, the first comment on every video is mine. What's in the next episode? We are setting sail for the Pearl of Vietnam Ha Long Bay on a cruise ship. Wow. Sometimes it still feels like I'm watching someone else's life. I get that same feeling when I look back at my own past. How so? Like it wasn't me who made all those choices. So, are you regretting them? No, it's not that. I look at the life from very different perspectives the one you have right now. But ironically, it was those choices that made this perspective possible, like I said before. You see how every minute lived and every decision made bring us where we are. How could I feel regret for that? Okay, I don't fully get it anyway, so I'm following your advice and not overthinking it. Don't worry, you will understand. Because you... Yeah, because I'm you. I got it. By the way, when did it get so late? Just reminding you, we are the ones in control of time here. What do you mean? In this place, time doesn't work the way you think it does. Still don't get it, but I will understand in time, right? Time, yeah, good catch. Let's rest for a few hours, then we will make the sunrise again. What do you say? Unreal. Look at what I am experiencing right now. But nothing has even started yet. Yeah, I knew that coming too. Yeah, I knew that. That was good. Let's go to sleep. Let's go.